Merhabalar. Yeni bölümümüze de Godot'un sevimli yüzüyle başlayalım. Bu bölümde şimdi yapacağımız işlem sahnedeki kutulardan kurtulup silah veya mermi amaçlı koyduğumuz kutulardan kurtulup GLB formatındaki 3 boyutlu modelleri sisteme nasıl dinamik olarak yükleyeceğimizi yapacağız. Aynı zamanda Godot'un inspektör panelinde artık silah isimlerini elle yazmayıp açılır menüden kendimiz seçeceğiz. Yani enum değişkenlerini göreceğiz. Şimdi önce inspektör paneline açılabilir silah menüsü ekleyelim. Hemen script bölümüne item tscn'ye geçiyoruz. Oradan da item gd'yi açıyoruz. Şimdi yapacağımız öncelikle değişkenleri güncellemek. Şu anki mevcut değişkenlerin üzerine bunları yazıyoruz. Şimdi export enum diye bir kavram görüyoruz. Bu içindeki her bir maddeyi item type değişkeninde string türünde tanımlar ve bunların gördüğünüz gibi inspektörden aşağı açılır menüyle seçilmesini sağlar. Varsayılan olarak ammo pistolu verdik. Çalıştığında ilk seçilen o olur. Böylece artık daha önceki bölümlerde kutuları koyarken içeriklerini elle yazmayıp buradan seçerek hata yapma oranını sıfıra düşürüyoruz. Export var'la custom model packet scene oluşturduk. Bu packet scene'in anlamında birazdan yeni function ready'nin içine koyacağım kodlarda sizlere anlatacağım. Evet. Şimdi bu kodları ekledim. If custom model yani inspektörden custom model doluysa, empty değilse bir model instance değişkenine custom model instantiate yüklüyor. Bunun anlamı da şu. Bellekteki bir modeli al, yani packet scene dediğimiz paketlenmiş sahneyi al, sahnede canlı bir objeye dönüştür demektir. Böylece sahnede görünür kılar. Hemen arkasından da add child model instance ile bu paketlenmiş sahne olarak tanımladığımız model instance'ı sahneye ekliyoruz. Şimdi artık burada mesh instance'a ihtiyacımız yok. Çünkü kutulardan kurtuluyoruz. Yerine artık gerçek görüntüler koyacağız. O yüzden mesh instance'ı siliyoruz. Artık elimizde bir tane item sahnesi var. Özelliğini inspektörden hem görselini hem miktarını hem de ne tür bir obje olduğunu ayarlayabiliyoruz. Bu bizim master ana objemiz olacak. Şimdi bundan sahneye nasıl ekleyebiliriz? Öncelikle hala varsa Word sahnesinden diğer itemları siliniz. Sahneyi gördüğünüz şekilde olduğundan emin olunuz. Player ve enemy ekli sadece. Şimdi item gd'yi item tscn'yi sürükleyip Word kök düğümünün üzerine bırakıyoruz. Hemen buradan weapon knife miktar 1. Silahlara genelde 1 gireriz. Çünkü birden fazla almanın anlamı yok aynı silaha. Mermiyle takviye yapıyoruz onu. Hemen custom modeline models kısmından M9 bayonet knife modelini yüklüyoruz. Görselimiz bu. Hemen bunun adını unutmadan knife olarak değiştiriyoruz. Bakın bizim item tscn'miz duruyor hala. Şurada dikkat ederseniz hala yerinde duruyor. Biz eklediğimiz düğümün adını değiştirdik. Bizim master ana objemiz her zaman item tscn. Şimdi hemen bunu kopyalayıp duplicate ile adını pistol yapalım ve onun pistol olduğunu ona söyleyip yine bir tane fakat bu sefer görselini değiştireceğiz. Burada gun glb Assets klasöründen gun glb'yi alıp onu da tabanca olarak belirleyeceğiz. Hemen hızlıca duplicate ismi rifle. Şuradan weapon rifle bir tane. Hemen şuradan M16 assault rifle'ı alıp görsel olarak yükleyelim. Tabancamız, tüfeğimiz, bıçağımız hazır. Hemen bir tane daha duplicate. Bunun adını pistol ammo yapalım. Tabanca mermisi. 15 tane verelim her bulduğuna. İsmini de ammo pistol. Biz şurada tersini verdik. Orada ammo pistol olmuş. Tamam, önemli değil. Hemen ardından bunu da duplicate ile rifle ammo yapalım. Buradan ammo rifle 20 tane verelim. 20 mermilik bir şarjör verelim. Onu da rifle magazin glb olarak ekleyelim. 20'li tüfek şarjörü. Yalnız pistol ammo'nun görselini değiştirmedik. O da şurada ammo magazin glb. Şu anda tüm objelerimizi tanımladık ve değerlerini girdik. Şimdi testimizi yapmadan önce tüm objeler üst üste. Çünkü hepsini aynı konuma yerleştirdi Godot. Önce bir tanesinin yüksekliğini ayarlayıp yere gömülmeden yüksekliğini ayarlayıp transfer'dan bakalım. 1. Şimdi ilk knife seçiliyken shift basılıp en alttakini seçip tamamının transform y'sini 1 yapalım. Yeterli hepsinin 1 metre yukarıda olması. Ardından düşmandan uzağa koyalım ki şu an için düşmanla uğraşmayalım. 4'ünü de yine 5'ini de
Shift ile seçip biraz uzaklaştıralım önce. Sonra tek tek birbirlerinden açalım. Bunu biraz sola alalım. Pistol onun yanına doğru. En altta rifle olduğuna göre onu sağa alalım. Şunu da biraz sağa alalım. Şimdi projeyi çalıştırıp son durumu görelim. Evet, karşımızda dizili objeler. Düşman orada. Tamam, şimdi objeleri tek tek toplayalım. Tip paneline, output'a dikkat edelim. Knife alındı. Herhangi bir mermimiz yok. Bıçak true oldu. Şimdi tabancayı alıyoruz. Pistol alındı. Pistol true oldu. Tüfek, rifle alındı. Rifle true oldu. Şimdi bu neymiş? Tabanca şarjörü. Gördüğünüz gibi mermi pistol 15 oldu. Tüfeği de aldık. Rifle mermisi 20 oldu. Dolayısıyla her objeyi toparlayabildik. Şu anda silah seçim sistemimiz çalışmadığı için neyle vurduğumuz belli değil. Ama düşmanımızı vurup öldürelim. Alt F4'le de çıkalım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda artık akıllı bir nesne yönetimimiz var. Tek bir sahne ile oyun alanına istediğimiz kadar obje ekleyebiliyoruz. Aynısından birden çok koyabiliriz. Farklı objeler ekleyebiliriz. Yakında sağlık kiti koyacağız. Oradan da canımızı yükseltecek sağlık kitini alacağız. O da bunun mantığıyla eklenecek. Evet. Şimdi belki dikkatinizi çekmiştir. Tüm objelerimizin çarpışma kutuları bir küp şeklinde ve boyutları hep aynı. Oysa bizim objelerimizin hepsi farklı boyutlarda. Normal şartlarda bunların hepsinin tek tek ayarlanıp objeyi tamamen kaplaması sağlanır. Ancak bu gereksiz ve uğraştırıcı bir işlemdir. Bizim yapacağımız işlem modelin kapladığı alanı otomatik olarak hesaplayıp çarpışma alanını ona göre ayarlayan bir algoritma yazmak. Öncelikle item tscn'ye geçip ona bir mesh instance 3t ekliyoruz. Daha önce silmiştik. O konumda ihtiyacımız yoktu ancak şu anda ihtiyacımız var. Sonrasında bu işi yapacak fonksiyonumuz item gd'nin en altına ekliyoruz. Bir de function ready altında tam child olarak objeyi sahneye eklediğimiz yerin altına bu fonksiyonu çağıran satırı koyuyoruz. Şimdi satırları inceleyelim. Öncelikle fonksiyonu çağırırken bizim burada eklediğimiz modeli ona parametre olarak gönderiyoruz. Ona da model olarak Node3t türünde bir parametre oluşuyor. Bu aşamadan sonra adjust collision to model fonksiyonunun tamamında model olarak geçen şey bizim sahne ağacına eklediğimiz objemiz. Bu da çarpışma alanının otomatik olarak hesaplanıp ayarlanacağı nesnemiz oluyor. Öncelikle fonksiyonumuz bir değişkene sahnede mevcut olan collision shape 3t'nin tüm özelliklerini collision node değişkenine yüklüyor. Ardından var combined AAB değişkenini boş bir AABB axis aligned bounding box denilen eksene bağlı sınır kutusu. Bunu daha önceki konularda işlemiştik. O türde bir değişken oluşturuyoruz. Çünkü objemizin AABB değerini tespit etmemiz gerekiyor. Sonrasında var meshes found adında bir mantıksal değişken oluşturuyoruz. True veya false içerebilecek. Eğer hiçbir mesh bulunamazsa mevcut collision shape 3D'ye dokunmamak için bir bayrak olarak kullanacağız bunu. Ardından mesh node adında bir döngü başlatıyoruz. Modelin içindeki, yani bizim o anki objemizin içindeki child nesnelerini, yani çocuk objeleri tek tek sayan bir sayaç oluşturuyoruz. Burada yıldız isim filtresi olmadan, yani tamamına bakmasını söylüyor. Mesh instance 3'te sadece bu tipteki düğümleri aramasını söylüyor. True ise bütün alt dallarına da bakmasını söylüyor. Var AAB eşittir mesh node get AAB satırı ise mesh'in sınırlayıcı kutu verisini AAB değişkenine yükler. Bu modelin en uç noktalarını belirleyen bir hayalet kutu gibidir. AAB konusunu daha önceki bir dersimizde, konumuzda işlemiştik. Oradan merak edenler bakabilirler. Bu satırdaki F'in inverse ise modelin dünyadaki konumunu bizim item düğümümüzün koordinat sisteminin tersine çevirerek yerleştirir. Boyutun doğru hesaplanması için kritik bir işlemdir. Dediğim gibi yaptığı işlem bulunan modelin, yani bizim silah veya işte diğer objenin en uç noktalarını belirler ve bunu Relative Transform değişkenine yükler. Sonra da Local AAB değişkenini objenin kendi AAB değeriyle bulunan Relative Transform değişkenine yüklenen ters çevrilmiş veriyle çarparak günceller. Combined AAB eşittir Combined AAB merge komutu fonksiyonu. İki farklı kutuyu, bu da örneğin yüklediğimiz silah 3D görselindeki farklı parçalara ayrılmış bir altyapısı varsa, örneğin silahın gövdesi ayrı, namlusu ayrıysa, bunları birleştirerek tek bir kutu haline getirir. Merge komutu bunu yapar. Ardından collision node shape size, yani bizim ta başta aldığımız item'a bağlı collision shape'in içeriğini saklayan collision node shape size'ını, onun
bir alt parametresi bu. Burada biz Box Shape 3D kullandığımız için onun gerçek fiziksel boyutunu bizim hesapladığımız birleştirilmiş AAB ölçüsüne eşitler. Artı ona bir de her yönden 0.2 metre esneklik payı katarak biraz daha dışına taşmasını, böylece kenarlarda kalabilecek ufak boşluklardan dolayı karakterin üzerinden geçerken objeyi algılamama durumunu ortadan kaldırıyoruz. Collision Node Position, bu sefer bu collision nodumuzu pozisyonunu ayarlıyoruz bu fonksiyonuyla, alt fonksiyonuyla. Bizim burada Combined AAB olarak tespit ettiğimiz birleştirilmiş AAB ölçüsünün objenin tam merkezine yerleştiriyoruz Get Center ile. Şimdi bunu test etmek için Debug menüsünden Visible Collision Shapes'i açıyorum. Ardından projeyi çalıştırıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi tüm çarpışma kutuları açık durumda. Hedef noktamızın, bu gördüğümüz karakterimizin çarpışma noktası ve uzakta düşmanımızın çarpışma noktası da var. Ona yaklaşmayalım, şimdi üstümüze gelir. Burada da objelerin çarpışma noktaları, ama deminden beri uğraşıp da hepsine kendi boyutlarında çarpışma noktası verme çabalarımız boşa gitmiş. Çünkü hepsinde hala aynı box shape'inin ölçüleri 1 metre küplük bir kutuya sahipler, hepsi çarpışma noktası olarak. İşte burada sizlere sebebini ve çözümünü anlatacağım. Malumunuz biz tek bir objeden, tek bir sahneden birden fazla nesneyi istediğimiz yere koyabiliyoruz. Bu akıllı obje sistemi yapmıştık hatırlarsanız. Item type'ını değiştirerek onları Word sahnesine item seçeneği sürükleyip sonra inspektörden özelliklerini değiştiriyorduk. Böyle yaptığınız zaman ortaya çıkan bir sorun var. Az önce yaşadığımız sorunun sebebi olan durum. Bu tür sahneler içindeki objelerin hepsine aynı kaynağı tahsis eder. Yani biz her ne kadar buraya bunları sürükleyip bırakıp isimlerini değiştirsek de tamamının kök objesi, ana master objesi bu olduğu için tüm collision shape'ler, şu box shape 3'te buradaki tüm objelere ortak atanır. Yani tek bir box shape varmış gibi davranırlar. İşte bunu çözmenin yolu, collision nodunu bulup değişkene yüklediğimiz yerin hemen altına şu satırı eklemek. Collision nodun shape'ini kendi shape'inin duplicate ile, çoğaltmasıyla tanımlıyoruz. Yani collision shape nodu sahneden çekiyoruz veya buradaki kopyasından, o da buraya bağlı olduğu için collision shape 3'te collision node'a yükleniyor. Hemen ardından da collision node'un shape'ini collision node shape duplicate ile kendisine has bir collision shape tanımlaması yapıyoruz. Bu sayede tüm objeler kendilerine ait çarpışma kutusuna sahip olacağından boyutları ayarlanabilecektir. Şimdi test edelim. Gördüğünüz gibi her objenin çarpışma kutusu kendi boyutlarında ve bizim verdiğimiz 0,2 metrelik her üç yöndeki toleransla tanımlanmış durumda. Bunu özellikle önce yapmadım ki sorunu size gösterebileyim diye. Ben geçmişte bu sorundan dolayı çok saç baş yoldum. Günlerce uğraştım. Sonunda ücra bir köşedeki bir forumda sağ olsun birinin bu konuyu bahsetmesiyle çözdüm. Sizin de aynı sorun başınıza gelirse sebebini bilin istedim. Bir diğer muhtemel başınıza gelebilecek sorun da biz burada addChild model instance'la objeyi sahneye child olarak ekler eklemez hemen shape'ini ayarlayacak, çarpışma kutusunun ölçülerini ayarlayacak fonksiyonu çağırıyoruz. Bu normalde çalışır. Şu anda da zaten çalışıyor. Ama farklı projelerde veya kodlar ilerledikçe bazı gecikmeler vesaireden dolayı hemen ardından çağırdığınızda kaymalar oluşabilir. Obje bir tarafta, çarpışma kutusu bir tarafta olabilir. Bunu önlemenin yolu bu satırdan geçiyor arkadaşlar. Bizim fonksiyonumuzu .callDeferred ile çağırmak. Yani önceden fonksiyonumuz parantez içinde model instance şunu gönderiyorduk fonksiyona. Şimdi model instance'ı callDeferred ile gönderiyoruz. Bunun da yaptığı iş addChild model instance işlemi tamamlandıktan sonraki karede bizim fonksiyonumuzu çağırıyor. Böylece ileride olası gecikmelerden kaynaklı erken fonksiyon çağırma durumunda sorunlar yaşamamanız için bu şekilde kullanmak en güvenlisi. Evet, şu ana kadar yaptıklarımızla epey bir yol kat ettik. Ancak hala ortada teknik bir nokta ile ateş ediyoruz. Karakterimizin hangi silaha sahip olduğunu vesaire bilmiyoruz. Bunu göremiyoruz da. Artık bundan sonra Doom ruhunu tam anlamıyla yaşama vakti geldi. Bu aşamada yapacağımız işlem sonucunda topladığımız silahları oyuncunun elinde göreceğiz. Nostaljik 2D animasyonlu silah sistemini kuracağız. Aynı zamanda bu bölümde işimiz sadece kodlarla değil, sahne hiyerarşisi ile de olacak. Şimdi ilk yapacağımız iş player sahnesine silah katmanını eklemek.
Bunu da silahın 3D dünyadan bağımsız olarak her zaman ekranın en önünde, orta yerde sanki karakterimizin elindeymiş gibi durması için bir canvas layer kullanarak yapılacak. Player TSCN sahnesine sağ tıklayıp bir tane canvas layer ekliyoruz. Adını da weapon layer yapalım. Onun altına bir tane animated sprite 3D ekleyelim. Adını Weapon Sprite yapalım. Weapon Sprite'ın Centered işaretinin aktif olduğundan, açık olduğundan emin olun. Böylece silah ekranın alt orta kısmında durması sağlanacak. Sıradaki adımımız Sprite Frames kullanarak animasyonları hazırlamak. Weapon Sprite seçiliyken inspektörden Sprite Frames kısmını açıp New altındaki Sprite Frames'i seçelim. Sonra ona tıklayınca alt tarafta Animation Frames'lerin ayarlandığı bölme açılacaktır. Sonrasında Add Animation butonuna tıklayarak öncesinde şu default'u bir silelim. Add Animation butonuna tıklayarak Fist Idle, yumruğun bekleme animasyonu. Ardından Fist Attack, Knife Idle. Bunlar hepsi silahın normalde elde durduğu hal, bir de atak yaptığı, saldırdığı anki durumlarını içeriyor. Her oyuncunun eline alabileceği obje için birer tane oluşturuyoruz. Bunların içini birazdan animasyonlarıyla dolduracağız. Evet, tüm silahlar için idle ve atakları ekledik. Şimdi yapmamız gereken bunlara animasyonları. Fist idle için Access Items altından Fist 0'ı yüklüyoruz. Atak için de 1 ve 2'yi bu sırada olduğundan emin olun. 1 ve 2'nin. Animasyonların sırası önemli. Knife idle için Knife'a 1 PNG'yi, atak için ise 2 ile 6 arasını shift ile seçip aynı sırada 2 başta 6 sonda olacak şekilde sürükleyip bırakıyoruz. Pistol idle, tabanca için animasyonlu bir şey bulamadım. O yüzden her ikisine de idle'a da atağa da pistol hand'i sürükleyip bırakıyoruz. Öyle kullanacağız, artık idare edelim. Rifle idle'a W0A PNG'yi, atak içinse A ve B'yi birlikte yüklüyoruz. Animasyonlarımız bu şekilde. Şimdi silah kontrol kodlarını yazacağız. Yapacağımız işlem animasyonları kodla tetiklemek ve animasyon bittiğinde otomatik olarak durdurmak. Idle mantığına geri dönmek. Player GD scriptine mevcut unready'nin altına Weapon Sprite adındaki değişkene bizim Weapon Sprite düğümümüzü yüklüyoruz. Sonrasında ready'nin altına bir sinyal bağlıyoruz. Kodları açıklayacağım birazdan. Önce eklemeleri yapalım. İlk yeni fonksiyonumuz Unweapon Animation Finished. İkincisi de Equip Weapon fonksiyonu. Ayrıca Shoot fonksiyonumuzu da güncellememiz lazım. Onun da Raycast'ten önce, ışın göndermeden önce şu satırı ekliyoruz. Şimdi hemen satırları inceleyelim. Dediğim gibi Unready ile sahnenin Weapon Sprite düğümünü değişkene yükledik. Sinyal bağlamıştık. Weapon Sprite yani Sprite Animated Sprite 3D düğümleri animasyonu bitirdiklerinde bir sinyal yayarlar. Biz o sinyali Connect'le Unweapon Animation Finished fonksiyonumuza bağlıyoruz. Böylelikle bir animasyon bittiğinde haberimiz olacak ve sonraki gereken işlemleri yapacağız. Equip Weapon Fist diyerek başlangıçta oyuncumuzun yumrukla başlamasını sağlıyoruz. Şimdi Shoot fonksiyonuna Weapon Sprite Play Current Animation alt çizgi atak dedik. Burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Weapon Sprite'ın yani bizim Animated Sprite 3D'nin Play fonksiyonunu Current Weapon artı alt çizgi atakla çalıştırıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi şu. Bizim silahlarımızın isimleri zaten gayet kısa, kullanışlı şekilde tanımlandı. Şimdi biz burada animasyonları tanımlarken bizim kullandığımız silah isimlerinin yanına alt çizgiyle atak veya idle koyduk. Böylece ne yapıyoruz? Mevcut silah neyse onu artı yanına atak ifadesini ekleyerek ilgili animasyonunu çalıştırıyoruz. Play yapıyoruz. Eğer bunu yapmasaydık, silah isimlerini kullanmaya kalksaydık ve buraya silah isimlerini verseydik ya da farklı bir isim verseydik, onlarca if else döngüsüyle uğraşmak zorunda kalacaktık. Silah buysa bu animasyonu oynat, buysa diğer animasyonu oynat gibi işlemler yapacaktık. Burada tek bir satırda gereken animasyonu oynatıyoruz. Ardından Unweapon Animation Finished sinyale bağladığımız fonksiyon bu. Animasyonu biten silah hangisi ise yine deminki atak gibi bunun da idle animasyonunu çağırıyoruz. Örneğin pistol tabanca ateş ettiyse ve animasyonu bittiyse onun idle animasyonunu oynatıyoruz. Equip Weapon ise şimdilik sadece Fist'i başlangıçta yükleyerek oyuncuyu yumrukla başlatıyorduk. Current Weapon'ın içine mevcut Weapon name'ini yüklüyoruz. İlk eline aldığında silahı kuşandığında idle animasyonuyla bir
görsellik yapıyoruz. Tabii bizim görsellerimiz bunlara çok uygun değil ama dediğim gibi olayın grafiksel kısmına hiçbir zaman değinmedim. Zaten öyle bir kabiliyetim de yok. Bulduklarımla idare ediyorum. Siz daha kaliteli, daha yüksek çözünürlüklü, daha çok kare sayısına sahip animasyonlarla oyuncunun silahı eline alışını, mermi takışını vesaireyi anime edebilirsiniz bu mantıkla. Sonra ekrana da değişen silah değişti deyip ismini yazıyoruz. Şimdi biz burada klavye tuşlarıyla silah değiştireceğiz. Ama onu bir sonraki bölüme bırakacağım. Silah değiştirmeyi klasik bu tür FPS oyunlarında üst sıradaki rakam tuşlarıyla değiştirmek genelde adet olmuştur. Onu bir sonraki bölümde yapacağız. Şu anda sadece yumrukla çalışacak proje. Durumu test etmeden önce bir düzeltme yapalım. El alışkanlığı. Hep 3D kullandık uzun zamandır. Aslında bu Animated Sprite 3D değil 2D olacak arkadaşlar. Onu değiştirelim. Sonrasında projeyi çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi artık ekranda bir yumruğumuz var. Ateş etme tuşuna bastığımızda da animasyonuyla yumruk atıyor karakterimiz. Evet, silah olarak kullandığımız silahların animasyonlarını da yükledikten sonra bu bölümü bitirmiş oluyoruz. Sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.